Bugünkü konumuz arkadaşlar solunum gazlarının taşınması. Şimdi 4 tane al yuvar çizeceğim. Bunlar birbirinin aynısı al yuvarlar. Şekiller aynı olmasa da 4 tane. Al yuvarın 4 yerdeki durumunu göstermiş oluyoruz. Şu alttaki 2 al yuvar alveol kılcarındaki olayları gösterecek. Şu 2 al yuvar aşağıdaki doku kılcalında gerçekleşen olayları gösterecek. Şuradan 2 tanesi oksijenin taşınmasını gösterecek. Şuradaki 2 al yuvardaki olaylar ise karbondioksitin taşınmasını gösterecek arkadaşlar. Şimdi bunu mavi yapayım. Şöyle. Amacımız alveol kılcalından oksijeni alıp doku kılcalında doku hücrelerine oksijeni vermek, doku hücrelerinde biriken karbondioksit ve suyu alıp alveol kılcallarından karbondioksit ve suyu verme olayını izah edeceğiz. Şimdi içerisinde hemoglobin pigmentimiz var. Oksijen içeriye girdi. Alveol kılcalında alveol içerisine girdi ve birleşti. HbO2 dediğimiz oksihemoglobini oluşturdu. Bu şekilde doku kılcalına kadar gitti. Oksihemoglobin daha sonra burada asitlik durumuna göre karbondioksit bunu tetikliyor. Bohr etkisi deniliyor. Bohr kuralına göre asitlik oranı artarsa oksihemoglobin olan bileşik birbirinden ayrılıyor. Yani oksijen ve hemoglobin birbirinden ayrılmış oluyor. Asit bunu tetikliyor yani. Ve hemoglobinden ayrılan oksijen doku hücrelerine gitmek üzere doku kılcallarından al yuvarının dışına çıkmış oluyor. Şimdi hemoglobin boşa düştü. Karbondioksit ve su al yuvara giriyorlar. Doku kılcaldaki olay. Daha sonra bunlar birleşiyorlar. Karbonik asidi oluşturuyor. Burada bir enzim görev alıyor. Bu enzimin ismi karbonik anhidraz enzimidir. Bu enzim tersinir çalışan bir enzimdir. Daha sonra karbonik asit iyonlarına ayrılıyor. Hidrojen ve bikarbonata ayrılıyor. Hidrojen hemoglobinle bağlanıyor. Hemoglobine bağlanıyor. Bu şekilde taşınıyor. Bikarbonat ise plazmaya çıkıyor. Daha sonra bu şekilde bikarbonat alveol kılcallarına kadar plazmada taşınmış oldu. Bu alveol kılcallarına geldiğinde alveol içerisine tekrar giriyor. Hidrojen de hemoglobine bağlı olarak gelmişti. Bu da ayrılıyor hemoglobinden. Hemoglobin serbest hale geçti. Hidrojen ve bikarbonat artık şu an ne yapıyor? Reaksiyona girebilir oldu. H2CO3 dediğimiz karbonik asit oluştu. Karbonik asit oluşumunu sorarsa doku kılcallarda da var, alveol kılcallarında da vardır arkadaşlar. Doku kılcallarındaki karbonik asit, karbondioksit ve suyun birleşmesiyle oluşuyor. Ama alveol kılcallarında hidrojen ve bikarbonatın birleşmesiyle oluşuyor. Daha sonra bu aynı enzim tarafından karbonik anhidraz enzimi demiştik. Karbondioksit ve suyu birleştirip karbonik asite dönüşüyordu. Şimdi karbonik asiti tekrar karbondioksit ve suya parçalamış oldu.
Yani bu enzim ters sinir çalışıyor. Hem birleşmesini hem ayrılmasını sağlayan enzim olduğu için ters sinir çalışıyor. Ve karbondioksit ve su oluştu. Bunlar da ne yaptı? Alveol kılcalındaki al yuvarlardan dışarıya doğru çıktı. Daha sonra solunum sistemiyle dışarıya atılacak. İşte oksijenin alınıp karbondioksit ve suyun atılmasını sağlayan solunum gazlarının taşınması, alveol kılcallarındaki oksijenin durumu, karbondioksit ve suyun gösterildiği reaksiyonlar, doku kılcallarında oksijenin yeni reaksiyonu, karbondioksit ve suyun reaksiyonlarını gösterdik. Şimdi bununla ilgili sorularda reaksiyonların nerede gerçekleştiği sorusu oluyor. Yani hemoglobin oksijenin birleşmesini kastediyorsa alveol kılcalı diyeceksiniz. Ayrılmasını kastediyorsa doku kılcalı. Karbondioksit ve hidrojenin birleşmesini soruyorsa doku kılcalı. Bunların oluşumunu soruyorsa alveol kılcalı diyeceksiniz. Hidrojen ve bikarbonata ayrılmasını sorarsa doku kılcalı. Hidrojen ve bikarbonatın birleşip karbonik asidini oluşturması ise alveol kılcalı. Hidrojenle hemoglobinin birleşmesini sorarsa doku kılcalı. Hidrojenle hemoglobinden ayrılmasını sorarsa alveol kılcalı diyeceksiniz. Bu şekilde oksihemoglobin şeklinde oksijenin taşınması oranlarını da verelim. Oksihemoglobin şeklinde oksijenin taşınması %98'dir arkadaşlar. O zaman %2'si de plazmada çözülmüş olarak taşınıyor diye söylüyoruz. %170 oldu. İşte karbondioksidin bikarbonat şeklinde taşınması %70'tir. %7 de karbondioksitin plazmada çözülmüş olarak taşınması. 7'den 70'e de aklınızda kalsın. O zaman eksik olan %23'lük bir kısım kaldı değil mi? 77 edince. O zaman %23'lük kısmı ise şu karbondioksit içeriye girince direkt hemoglobine bağlanabilir. Yani HbCO2 şeklinde direkt bağlanarak taşınabilir. Alveol kılcallarına geldiğinde hemoglobinden karbondioksit ayrılıp dışarıya verilebilir. Bu şekilde taşınma %23. Plazmada çözülmüş olarak taşınması %7. Bu reaksiyon şeklinde bikarbonat şeklinde taşınması ise %70 şeklinde olmaktadır arkadaşlar. Böylece en özet anlatımı bu şekildedir. Solunum gazlarının taşınması.